Merhaba, bugünkü detaylı incelememizde elimizdeki kaynaklara dayanarak Kürt sinemasına yakından bakıyoruz. Sinema için genelde bir ulusun aynası denir ya, peki devleti olmayan bir ulusun sineması nasıl şekillenir, nasıl tanımlanır? Bu ilginç bir soru gerçekten. Evet, ilginç bir soru ve elimizdeki kaynak Soner Sert'in Devletsiz Bir Ulusun Sineması kitabından derlenen bir makale. Tam da buna odaklanıyor. Yani diyor ki, 2000'ler öncesinde Kürtlerin sinemadaki temsili Yılmaz Güney gibi çok önemli istisnalar olsa da genelde sınırlı kalmış. Hı hı. Asıl çıkış noktası Bahman Gobadi'nin 2000 yapımı filmi Sarhoş Atlar Zamanı. Bu film Cannes'ta Altın Kamera ödülünü alınca Kürt sineması için uluslararası bir kapı aralandı diyebiliriz. Ciddi bir görünürlük sağladı. Anladım. Kaynakta Gobadi'den bahsediliyor. İran Kürdistan'ından, Hiner Salim var, Irak Kürdistan'ından. Sonra Türkiye'den Hüseyin Karabey, Kazım Öz gibi yönetmenler de sayılıyor. Hatta Kürt olmayan ama konuyu işleyen yönetmenler de var deniyor. Evet, evet. Peki tüm bu farklı coğrafyalardan farklı yönetmenlerin işlerini Kürt sineması çatısı altında toplayan şey ne o zaman? Kaynak burada hani endüstriyel ya da akademik tanımlardan ziyade başka bir şey işaret ediyor sanırım, değil mi? Aynen öyle. Diyor ki bu filmleri birleştiren ortak noktaları bulmak için sinemanın kendi içindeki kodlara bakmak lazım. Ve Kürt kimliğiyle sinemasının şekillenmesinde özellikle 3 temel kodun altını çiziyor. Vatansızlık, sınır ve ölüm. Vatansızlık, sınır ve ölüm. Evet, bunlar doğrudan Kürtlerin 20. yüzyılda yaşadıklarıyla bağlantılı. Yani coğrafyalarının bölünmesi, Türkiye, İran, Irak, Suriye arasında, sınırlarla ayrılmaları, maruz kaldıkları inkar, asimilasyon ve tabii şiddet politikaları. Bütün bunların yarattığı travmalar. Anlıyorum. Yani bu kodlar yaşanan o kolektif deneyimin sinemadaki izleri gibi bir nevi. Peki kaynakta bu kodların işlendiği filmlerden örnekler veriliyor mu? İki film öne çıkıyordu sanırım. Evet, 2 film üzerinde duruyor. Bahman Gobadi'nin Sarhoş Atlar Zamanı ve Hiner Selim'in 0 Kilometre. Sarhoş Atlar Zamanı'yla başlarsak, film İran-Irak sınırında geçiyor. Kaçakçılık yaparak hayatta kalmaya çalışan bir aile, daha doğrusu çocuklar var. Özellikle de hasta kardeşleri Madi'nin ameliyatı için para bulma çabaları anlatılıyor. İşte burada o 3 kodda çok belirgin. Vatansızlığın getirdiği o çaresizlik, yoksunluk hali, sınırın hayatlarının tam merkezinde olması, sürekli aşılması gereken bir engel olması ve tabii ölümün soğukla, hastalıkla, tehlikeli yollarla hep kol gezdiği bir gerçeklik. Çok çarpıcı bir şekilde yansıtılıyor bunlar. Filmin üslubuna da dikkat çekilmiş kaynakta. Belgesele yakın, doküdrama tarzı deniyor. Bu ne demek oluyor tam olarak? Yani şöyle, film kurmacayla belgesel estetiğini birleştiriyor. Gerçek mekanlar kullanılıyor. Bazen profesyonel olmayan oyuncular rol alıyor. Sanki olayları yaşandığı yerde yaşayanların gözünden izliyormuşuz gibi bir his veriyor. Bu da tabii anlatının etkisini, gerçekçiliğini çok artırıyor. Anladım. Peki ya diğer film? Hiner Salim'in 0 kilometresi. O nerede duruyor bu kodlar açısından? 0 kilometre ise bizi 80'lerin sonuna Irak Kürdistan'ına götürüyor. Saddam rejimi, İran-Irak Savaşı dönemi. Filmde zorla askere alınan Ako diye bir karakter var. Savaşta ölen başka bir Kürt askerin cenazesini ailesine teslim etmekle görevlendiriliyor. Zor bir görev. Hem de nasıl? İşte bu yolculuk aslında bir Irak ve Kürdistan panoraması sunuyor. Yine vatansızlık teması var, Saddam baskısı altında kendi toprağında yabancı olma hissi. Sınır yine karşımıza çıkıyor, yolculuk Türkiye sınırında bitiyor çünkü. Ve tabii ölüm teması, savaşın getirdiği kayıplar, arka planda Halepçe katliamının gölgesi. Hepsi iç içe geçmiş. İlginç bir nokta da kaynakta bu filmin Kürdistan Bölgesel Yönetimi tarafından finanse edildiği ve Cannes'de Kürdistan yapımı olarak yarıştığı belirtilmiş. Evet, bu da önemli bir detay tabii. Bölgesel bir yönetimin kendi sinemasını desteklemesi ve uluslararası alanda temsil etmesi açısından. O zaman toparlarsak bu inceleme bize şunu gösteriyor. Kürt sinemasını tanımlayan şey sadece yönetmenin, oyuncunun etnik kimliği değil, asıl belirleyici olan paylaşılan o bölünmüş coğrafyanın ve tarihin yarattığı filmlere sinen o derin ve travmatik kodlar, vatansızlık, sınır ve ölüm. Kesinlikle. Ve bu kodların anlatımı için de
Genelde gerçeğe yakın duran, belgesel estetiğinden beslenen bir dil tercih ediliyor. Bu da tesadüf değil. Evet, yaşananların ağırlığını yansıtmak için belki de en uygun dil bu. Aynen öyle. Bu analiz aslında sinemanın bir halkın tarihini, mücadelesini, varoluş sancılarını ne kadar güçlü bir şekilde taşıyabildiğinin de bir örneği. Kültürel ifadeyle politik gerçeklik arasındaki o derin bağı çok net ortaya koyuyor. Kaynakta dikkatimi çeken son bir not vardı. Kürt sinemasının genellikle geçmişin ve bugünün acılarına odaklandığı, geleceğe dönük anlatılara, mesela bir bilim kurgu türüne pek yer vermediği belirtilmiş. Evet. Bu durum sence anlatılanların ağırlığıyla mı ilgili sadece, yoksa zamanla koşullar değiştikçe Kürt sinemasında farklı gelecek tasavvurları, belki daha umutlu anlatılar da görebilir miyiz, ne dersin? Bu da dinleyicilerimiz için üzerinde düşünülecek bir soru olarak kalsın belki de.